Selamlar. Kusura bakmayın, birazcık geciktim. Açıkçası hani yeni mekanı ve kamerayı ayarlıyordum. Bu ayarlamalar vardı. O yüzden birazcık gecikmiş olabilirim. Evet, filtresiz de kalalım. Ay yok, filtresiz istiyorum. Evet. Mesajları da göreyim. Size daha kaliteli bir yayın sunabilmek adına bu gecikmeler yaşanıyor. Ne yapalım? Nihayet diyorsunuz da yani yaklaşık ben 10 dakikadır ufak ayarlamalarla uğraşıyordum. Hoş geldiniz. Evet. Ama yerde yayını yapmayacağım açıkçası. Çıkacağım ve o süre içinde... Ay bu ne diyorum, parlayan şey mikrofonummuş. Kusura bakmayın. Bence güzel bir yayın olacak. Hoş geldiniz. 100 kişiyi aşmışız şimdiden. O zaman ben yerime geçiyorum ve okumaya başlıyorum. Evet. Neyse. Bugün dedim ki o kadar kararsız kaldım ki o mu bu mu falan diye dedim. En sonunda yeni düzenlemede yaptığım için bir Alman masalı okuyacağım. Alman masalı deyince Alman pastası da aklıma geliyor, böyle Alman bir şeyi falan. Neyse. Evet. Okuyacağım masalın adı, çok kısa bir masal da seçmedim. Uzun süredir yokum diye. Size bu muydu? Bu değil. Bu kitap, pardon. Evet. Okuyacağım masalın adı Kaz Çobanı. Evet, şey de var. Çok güzel. Yeni bir sürü şey var ama işte dedim ya, sistemi kurmak falan bazen vakit alıyor. İnsan bazen fazla dağılabiliyor. Ama oh, thank you. Evet. Kameraya sığmadım mı yine? İyice uzaklaştırmam gerekecek o zaman. Yani yatay yayınlarda benim herhalde uzanıp yayın yapmam gerekiyor. Biraz daha kamerayı uzaklaştırayım ben. Kamera dediğim tabii telefonu. Şu an yorumları göremiyorum. Daha sonradan bakacağım. Siz kendi aranızda sohbet ediyorsunuz gibi oluyor. Evet, bir tık yükseltmemiz lazım. Ne yapacağım ben bunu? Acilen nasıl yükseltebilirim? Çok fena yani alet çantasıyla yayını yükselteceğim. Yani çünkü yüzüm gözükmüyor sonra. Umarım dengede durur böyle. Yani çünkü başka bir tripoddaydı, o da çok fazla yüksekteydi. Sehpa ya da sandalye hali hazırda yok. Onu getirene kadar çok beklersiniz. O yüzden bence gayet fena bir çözüm olmadı. Yalnız bu arada da yani çayımı içemedim. Yani resmen 2 seferdir hani yapacağım, çayım soğuyor. Evet, gerçekten soğuk da başlıyor. Soğuklar başlamadan önce güzel bir yayın yapalım diyorum. Evet.
Ah, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Büyük bir kralın, büyük bir ülkenin kralı öldüğünde kraliçeyi henüz beşikte olan kızlarıyla yapayalnız bırakmış. Kraliçe çok sevdiği merhum kocasından bir emanet gibi gördüğü kızını adeta pamuklara sarmış, gözünden bile sakılmış. Ve yıllar geçip de çok güzel bir genç kız olan prenses evlenme yaşı geldiğinde çok uzaklardaki bir krallığın prensiyle nişanlanmış. Evlilik gününe kadar sarayda hummalı bir hazırlık yapılmış. Kraliçe bir tanecik kızının her ihtiyacının yeni krallığına gönderilmek üzere Katarlara yüklenmesi işini bizzat denetlemiş. Her sandığı, her bohçayı tek tek incelemiş. Nihayet bütün hazırlıklar tamamlanmış. Prensesin çeyizini taşıyan Katarlar gönderilmiş ve prensesin de yeni evine gitmek üzere yanında bir hizmetkarı ile birlikte at üstünde yola çıkacağı gün gelip çatmış. Prensesin Falada adında atı insan gibi konuşabiliyormuş. Yola çıkmadan hemen önce artık yaşlı bir kadın olan kraliçe prensesin yanına gelmiş ve hançerle parmağını keserek akan kanın 3 damlasını bir mendile damlatmış ve mendili prensese vermiş. Bu mendile sahip çık kızım demiş ona. Bu bir tılsım, yolda işine yarayacaktır. Bol gözyaşlı bir vedanın ardından prenses mendili koynuna koymuş, atına atlayıp yanında hizmetkarıyla birlikte damadın krallığına doğru yola çıkmış. Aşağı yukarı bir gün boyunca yol aldıktan sonra karşılarına bir dere çıkmış. Dereyi görünce ne kadar susadığını fark eden prenses çıkınından altın kadehini çıkarıp hizmetkarına seslenmiş. Altın değil ama kırmızı. Şu kadehi alıp bana dereden biraz su doldur. Olur mu? Çok susadım. Olmaz demiş kadın hışımla. Saraydan ayrıldık. Artık senin hizmetkarın değilim. Madem susadın, inersin atından, herkes gibi içersin suyunu. İyi huylu bir kız olan prenses hizmetkarın bu tavrına hiçbir karşılık vermemiş. Atından inmiş, gidip derenin kenarına eğilmiş ve bir yandan suyunu içerken bir yandan da ağlıyormuş. Bana neden böyle davrandı demiş sessizce. Kim bilir daha neler gelecek başıma. O esnada koynundaki mendilde saklı olan 3 damla kanın ona cevap verdiğini hissetmiş. Heyhat demiş mendildeki kan, annen şu halini görseydi kim bilir nasıl pişman olurdu. Prenses hizmetkarına hiçbir şey hissettirmeden doğrulup tekrar atına binmiş. Uzunca bir yol aldıktan sonra güneş tam tepelerine çıktığında hava o kadar ısınmış ki prensesin saçlarından damla damla terler dökülmeye başlamış. Neyse ki çok geçmeden bir nehrin kenarına varmışlar. İyi huylu bir kız olan prenses bir süre içinde hizmetkarının kendisine nasıl kaba davrandığını unutmuş. Bana birazcık su getirir misin demiş kadehini uzatarak. Hizmetkar ona ters bir bakış, öncekinden de daha öfkeli bir şekilde bağırmış. Git kendin doldur suyunu, hizmetçin yok senin herhalde. Hizmetkarın kendisine zarar vermesinden korkan prenses sessizce atından inmiş. Nehre doğru başını eğip ağlamaya başlamış. Ne gelecek benim başıma demiş kendi kendine endişeyle. Koynundaki kanlı mendil daha önce söylediklerini tekrarlamış. Prenses daha sonra su içmek için biraz daha eğildiğinde mendil koynundan kayıp suya düşmüş. Su içmekle meşgul olan prenses bunu fark etmemiş ancak tılsımdan haberdar olan hizmetkar suyun kenarından uzanıp mendili almış kendi koynuna koymuş. Artık prensesi koruyacak hiçbir şey olmadığını bildiğinden gidip onu kaldırmış su içtiği yerden.
Falada'ya ben bineceğim artık demiş buyurgan bir sesle. Sen de benim atıma binersin. Üstündeki kıyafetleri de ben giyeceğim. Çıkar şimdi bunları. Bakayım nasıl gidiyor. Ben de atımdan indim gibi oldu prenses olarak. Bu da benim atım. Falada. Prenses hizmetkarın dediklerini yapmış ve tekrar yola koyulmuşlar. Yolculuklarının sonuna doğru hizmetkar prensesi durdurmuş. Gittikleri krallıkta yolda olanları birine anlatırsa onu öldüreceğini söyleyerek tehdit etmiş. Ancak yanlarında bir tanıdıkları daha varmış Falada. At Falada burada. Neyse bineyim ben biraz daha buna. Neyse. Falada yolculukların başından beri olan bitenin her şeyin farkındaymış. Böylece yani alt tarafı bu hizmetçi de su vermedi yani. Hani çok büyük bir şey yapmadı henüz. Bakalım göreceğiz ne olacak. Böylece hizmetkar kraliyet giysileri içinde Falada'nın sırtında, prenses de yırtık pırtık giysiler içinde başka bir atın sırtında kraliyet sarayına varmışlar. Sarayda kendilerini karşılamak için büyük bir merasim tertip edilmiş. Daha önce hiç görmediği nişanlısıyla tanışacağı için heyecanlı olan prens, koşar adımlarla yanlarına gelmiş, Falada'nın üzerindeki hizmetkarı atından indirip istirahat edeceği odaya kadar ona eşlik etmiş. Prensese ise ahırların yanındaki bir odada samandan bir yatak göstermiş yatması için. Ya bu prenses de hiç mi hazırlığı yok? O kadar prensessin. Eğitim al, dövüş al, bilmem ne al. Sen hizmetçi sana in dedi diye ne iniyorsun ya? Bu kadar zayıfsan zaten yani. Nasıl ülke yöneteceksin, ileride kraliçe olacaksın, şey olacaksın. Biraz daha baskın karakter olmak lazım. Ya hakkını arayacaksın. Evet, devam ediyorum. Gelininin gelişini ve merasimi rahatça izlemek için sarayın üst katlarından bir odanın penceresinden bakmakta olan kralın dikkatini çekmiş gerçek prenses. Hizmetkar olamayacak kadar narin ve kibar görünüyormuş. Tabii hakkını da alamadı. Odasında dinlenmekte olan prensese yanında getirdiği hizmetkarın kim olduğunu sormak için onu ziyarete gitmiş. O mu? Önemli biri değil o, demiş sahte prenses. Yolda yalnızlık çekmemek için yanımda getirdim. İstediğiniz işe koşabilirsiniz onu. Boş boş durmasın öyle. Gidip bizim kaz çobanı Korna'da yardım etsin madem, demiş kral. Kral gittikten sonra sahte prenses prense dönmüş. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim prensim, demiş en cilveli sesiyle. Dileğiniz benim için emirdir prenses, demiş prens. Buraya gelirken bindiğim attan kurtulmak istiyorum, demiş sahte prenses. Laf dinlemez bir hayvan, epey de tehlikeli. Beni de sırtından atacak oldu birkaç sefer, zor idare ettim onu. Başka birinin de canını tehlikeye atmasın. Öldürtüverin onu. Ay benim at. Asıl korktuğu Falada'nın bir fırsatını bulup gerçek prensese yaptıklarını birine anlatmasıymış. Zavallı sadık Falada o gün öldürülmüş. Ay öldürüldü mü bu şimdi? Yani ben de Falada bir şey yapacak sanıyordum. O gün öldürülmüş. Gerçek prenses bunu duyduğunda çok ağlamış ve atı öldüren uşağa gidip Falada'nın başını kentin girişindeki büyük kapıya asmasını istemiş. Böylece kazları otlatmak için otluğa gidip gelirken o kapıdan her geçtiğinde onu görebilecekmiş. Uşak hizmetkar sandığı prensesin nezaketinden etkilenmiş. Onun bu isteğini yerine getirmiş. Ertesi sabah gerçek prenses kaz çobanı Konrad'ın peşine takılıp kazları otlatmaya gitmiş. Kentin kara kapısından geçerken durmuş. Falada'nın kesik başına üzüntüyle bakmış.
Falada, falada, zavallı faladam, başına neler geldi öyle demiş. Evet, faladaya şey yapayım. Kesikbaş cevap vermiş. Prenses, prenses, zavallı prensesim. Asıl senin başına neler geldi? Annem bunları bilse nasıl da üzülürdü. Kesik at başının insan sesiyle konuştuğunu gören Konrad ne kadar korktuysa da belli etmemiş. Eğer yanındaki bir cadıysa ona bulaşmak istememiş. Üstelik başına bir şey gelirse kimse ona inanmazmış. En iyisi onları görmemiş gibi davranmakmış. Böylece kazları güderek kentten çıkmışlar. Otluğa geldiklerinde prenses bir köşeye çekilmiş. Tepesini de toplayıp bir şalla sardığı saçlarını açıp taramaya başlamış. Güneşte altın gibi parlayan bu saçları gören Konrad'ın gözleri kamaşmış o anda. O saçlardan tek bir tel almaktan daha fazla istediği bir şey yokmuş. Prensese doğru koşmaya başlamış. Bakalım ne olacak? Çobanın deli gibi üstüne geldiğini gören prenses rüzgar yardımıma koşsun, beni bu çobandan korusun diye dua etmiş bağırarak. Evet, çünkü sığamıyorum kameraya. Benim gibi ufak tefek bir kadın bile. O anda kuvvetli bir rüzgar esip Konrad'ın başındaki şapkayı uçurmuş. Konrad hemen şapkasının peşinden koşmaya başlamış ama rüzgar şapkayı bir oraya bir buraya savurarak onu prensesten uzaklaştırmış. Prenses saçlarını taramış, örmüş, şalının altına saklamış. Rüzgar ancak o zaman durup Konrad'ın şapkasını yakalamasına izin vermiş. Konrad artık prensesin bir cadı olduğundan kesinlikle eminmiş. Suratını asmış, akşama kadar uzak bir köşede oturmuş, akşam olduğunda tek bir laf etmeden kente geri dönmüşler. Bir cadıyı kızdırmaması gerektiğini bilen Konrad korkusundan hiç kimseye bu olaydan bahsetmemiş. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi kazları da prensesi de yanına alıp tekrar otlağın yolunu tutmuşlar. Kentin kapısından geçerken prenses yine Falada ile konuşmuş. Kesik Atbaşı da ona cevap vermiş. Konrad dönüp de at başına bakmamak için kendini zor tutmuş. Ancak kazları otlağa saran prenses bir ağacın altına oturup şalıyla gizlediği saçlarını yine omuzlarına düşürünce Konrad her şeyi unutmuş. Yani bu birazcık şeymiş Konrad. Güneşte altın gibi parlayan o ipek saçlardan tek bir tel alma isteğiyle dolmuş göğsü yine ve prensese doğru koşmaya başlamış. Ama prenses rüzgarı tekrar yardımına çağırmış ve Konrad yine saatlerce şapkasını kovalamak zorunda kalmış. Ancak bu korkuyla da prensesin altın saçlarını görünce aklının tutulmasına da tahammülü kalmamış. Akşam kazları kümese kapattıktan sonra soluğu kralın yanında almış. Bakalım. Bu cadıyı alın benim yanımdan kralım demiş ağlamaklı bir sesle. Ne cadısı evladım demiş kral şaşırarak. Kazları güderken bana yardım etsin diye yanıma verdiğiniz cadı demiş Konrad. İster inanın ister inanmayın cadı o kız. Kendi gözlerimle gördüm. Kesik at başlarıyla sohbet ediyor, rüzgarla konuşuyor. Beni sürekli cezalandırıyor. Artık dayanamıyorum. Kral Konrad'ın sözlerine bir anlam verememiş. Ancak bu hizmetkarda başka bir şeyler olduğundan daha önce kendisi de şüphelendiği için işin aslını anlamaya karar vermiş. Yarın hiçbir şey olmamış gibi yine kızı yanına alıp otluğa git demiş Konrad'a. Ben sizi gizlice izleyeceğim. Neler oluyormuş bir görelim bakalım. Böylece kral ertesi gün alelade köylü giysileri içinde kaz çobanlarının peşine düşmüş. Sık sık kapıların duvarların arasına gizlenerek onları hissettirmeden tüm günü peşlerinde geçirmiş. Kızın kesik at başıyla konuştuğunu, atın ona prenses diye seslendiğini, Konrad saçlarından bir tel almaya yeltendiğinde rüzgarın nasıl onu
onun yardımına koştuğunu kendi gözleriyle görmüş. Saraya döndüğünde ilk işi prensesi yanına çağırtmak olmuş. Sana bir şey soracağım. Sakın bana yalan söylemeye kalkma demiş. Bütün gün seni izledim. Yaptığın her şeyi gördüm. Daha önce de şüphelenmiştim zaten. Sakladığın bir şeyler var. Anlat bakalım. Aslın astarı nedir? Anlatamam majesteleri demiş prenses ağlamaklı sözlerle. Yoksa zavallı Falada gibi benim de başımı kesiverirler. Ya kızım ne korkaksın ya, anlatsana yani, zaten soruyorlar işte, ondan sonra da başıma bunlar geldi hü diye ağlıyor yani gerçekten. Bakayım ne olacak. Kral prensesin isteyerek yalan söylemediğini, gerçekten korktuğu için gerçekleri sakladığını anlamış. Öyle olsun demiş yumuşak bir sesle. Madem derdini bana anlatamıyorsun, şu ocakta yanan ateşi anlat da en azından hafiflersin. Hani derdi suyu anlatırlar, burada ocağı anlatıyor. Evet bakalım. Ateşimiz nerede? Bende de ateş vardı ya. Hiç bak bilmeden ateş şey yapmışım. Elim yalnız. Ateşi anlatayım derdimizi. Ama bunu nereye koyacağım görmeyeceksiniz siz. Daha sonra kalkıp odadan çıkmış. Kapıyı kapattıktan sonra kulağını dayayıp içeri dinlemeye başlamış. Prenses ocağa yaklaşmış, yanan ateşi ağlayarak içini dökmeye başlamış. Evet, içini dökmesini. Evet, içini döksün bakalım. Kimsem yok şu dünyada demiş. Annem çok uzaklarda. Başıma gelenlerden habersiz. Babamı hiç hatırlamıyorum zaten. Babasız büyüdükten sonra kralın kızı olsam ne yazar, olmasam ne yazar. Keşke gerçekten bir hizmetçi olsaydım da annem babam yanımda olsaydı. Bir tek Falada'm vardı. Kıyafetlerimi çalıp yerime geçen o sahte prenses onun da başını kestirdi. Kendisi prensin kollarında hayatın tadını çıkarıyor şimdi. Bense kaz çobanı oldum. En iyisi dostumun kesik başı da kara bir kapıya asılı. Ah kara talihim, vah kara talihim. Evet. Kapının arkasından her şeyi duyan kralın ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmış. Evet, bu kaz çobanında bir tuhaflık olduğunu seziyormuş. Ancak böyle bir şey duymayı da beklemiyormuş hiç. Hemen içeri girmiş, prensesi ateşin başından kaldırıp sımsıkı sarılmış ona. Uşaklardan doğru düzgün kıyafetler getirmelerini istemiş. Prenses bu krallığa geldiğinden beri ilk defa sıcak bir banyo yapmış. Doğru düzgün bir şeyler yemiş ve güzel elbiseler giymiş. Güzelliği gerçekten de göz kamaştırıyormuş. Kral başka bir işi bahane ederek oğlunu yanına çağırtmış. Ona evlenmek üzere olduğu kişinin sahte bir prenses olduğunu, gerçek prensesin bütün bir süre boyunca kaz çobanı olarak yaşadığını ve sahte prensesin nasıl onun yerine geçtiğini anlatmış. Üçü baş başa verip plan yapmışlar. Ya nedir yani, alt tarafı taklitçi bir kadın yani, sen yerine geçersin. Gerçekten anlamıyorum. Ah ben bakalım. Yani niye böyle şeyler yapıyorlar? Kral
oğlunun nişanı şerefine bir ziyafet vermiş ve krallıktaki herkesi davet etmiş. Gerçek prensesin yüzüne bir peçe örtüp onu da uzaklardaki bir krallıktan gelen kıymetli bir misafir olarak tanıtmışlar. Uzun ziyafet masasının başında prens bir yanda sahte prenses, diğer yanda gerçek prensesle birlikte oturuyormuş. Sahte prenses bu peçeli misafirin gerçekte kim olduğundan habersizmiş elbette. Yemekler yenip içkiler içildikten sonra kral ayağa kalkmış. Sevgili misafirlerim, sizlere çok uzak bir krallıkta yaşandığı söylenen bir hikaye anlatmak istiyorum demiş ve gerçek prensesin başından geçenleri sanki başka birinin hikayesiymiş gibi anlatmış. Herkes, tüm misafirler şaşkınlık içindeymiş. O krallıkta bu sade prensese ne ceza verdiler bilmem demiş kral daha sonra. Ancak bu hikaye bizim krallığımızda yaşansa sahte prensesin cezası ne olmalıydı sizce? Ah, başını kesmeli demiş kalabalıktan biri. Zindanda çürümeli demiş bir başkası. Daha sonra sahte prenses ayağa kalkmış. Böyle alçak, böyle insafsız bir insana verilecek ceza onu acısızca öldürmekten veya bir zindana kapatıp her gün beslemekten fazlası olmalı demiş pişkin pişkin. Foyasının açığa çıktığından habersizmiş ve niyeti kraliyetin en seçkinlerinin oturduğu bu masadaki insanları bir ahlak dersi vermek, onları kendine hayran bırakmakmış. Bu hizmetçi kadın iki ayağından iki ata bağlanmalı, şehrin sokaklarında utanç içinde sergilenerek ölene kadar sürüklenmeli, öldüğünde cesedi kentin meydanına gömülmeli, mezar taşına da işlediği suç yazılmalı ki başkalarına ibret olsun. O anda prensin yanında oturan gerçek prenses ayağa kalkıp yüzündeki peçeyi çıkarmış. Karşısındakinin kim olduğunu gören sahte prenses elindeki kadehi yere atıp kaçmaya yeltenecekmiş ki daha önce kendilerine emir verilen iki muhafız iki kolundan yakalamış onu. Kendi hükmünü kendin verdin demiş kral karşısına geçerek. İşlediğin suça uygun gördüğün cezayı harfiyen uygulanmasını emrediyorum. Böylece sahte prenses masanın başında kibirle söylediği her şeyi yaşayarak can vermiş. Gerçek prenses ise prensle evlenmiş, uzun mutlu bir ömür yaşamışlar birlikte. Evet, masalımız burada sona erdi. Nasıl buldunuz? Krala ne olmuş? Kral işte oğlunu evlendirmiş. Teşekkür ederim böyle teşekkürler için. Selamlar Danimarka'ya. Yurt dışından, Avrupa'dan ya da Amerika'dan kanalıma katıl üyesi olmak istiyorsanız ama olamıyorsanız sizi Patreon'a yönlendirebilirim. Oraya ben yayınları koyuyorum. Bazen biraz ekstralar da koyuyorum. Çünkü bazen sorun olabiliyor yurt dışından katıla üye olmak istiyorsanız. Ama daha fazla içerik için YouTube üyelik katıl kanalıma davet ediyorum tabii ki sizleri. O daha fazla görmek istediğiniz şeyler için tabanlar vesaire falan filan sizi katıl üyesi olmaya davet ediyorum. Yani ne düşünüyorum? Dediğim gibi üye olduğunuz zaman daha fazlası olacak. Burada tatlı bir masal dinledik. Evet, yorum yapmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Tabii beğendiyseniz zorlamıyorum ama olursanız hoşuma gider. Evet, var mı? Belki bir ya da iki soru alabilirim. Prenses evlendi ya, gerdeğe girdiler. Ne olacak? Ama olan atı oldu, başı gitti. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Üyelere yayın yapsam mı? Yayın şöyle bir şey. Bakayım saate. Bir ufak yayın yapabilirim üyelere. Kısa bir yayın diye düşünüyorum. Kısa olacak. Krallara yapayım bir tane. Evet. Görüşmek üzere. Yalnız ben üyeliklerde şöyle bir değişikliğe gidiyorum. Savaşçı üyeler kalacak.
ve imparatorlar kalacak. Hani oh thank you. Şöyle kralları kapatıyorum, krallığı. O yüzden o son yayınlar, hani yeni üye olacaksanız ya savaşçı abonman bileti gibi ya imparator, ortası yok. Nasıl ülkede ve her tarafta orta sınıf kalktı, benim üyeliklerde de böyle bir şey oldu. Çünkü tüm üyelikler ya savaşçılarda ya imparatorlarda toplanmıştı. Ortası yok. Ve o yüzden ben de böyle bir düzenlemeye gideceğim. Ama önümüzdeki dönemde hani yılbaşına doğru falan Patreon'a da özel şeyler yapmaya bakacağım. Evet, ay mumu içiyordum. Hala şunları falan sökmedim yani, görüyorsunuz. Şöyle bir şey, hani siz bana böyle hizmette olmak istiyorsanız imparator olursunuz ama yani şöyle bir şey. Benim hizmetimde de zaten imparatorlar var, ancak görüyorsunuz değil mi? Yani imparator gibi bana hizmet edin demek oluyor biraz da. Evet. Yani belki ufak bir savaşçı yayını, 5 dakikalık, sadece 5 dakika bir şey yaparım dikey olarak. Tamam. Evet. Görüşmek üzere. Herkese iyi geceler, iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Bay bay. Tanrıçalık açıkçası insanın içinde vardır. Sonradan görme olmaz. Yani sonradan görmelik gibi, sonradan tanrıçalık olmaz. Sonradan görme o tanrıçadır yani. Sonradan görmeden tanrıça işte karıştı, gördünüz mü? Sonradan olmayan bir şey. Baştandır. Yani ama mesela ben tanrıçayım deyip başka bir egoya kapılmak da değil. O tanrıça kudreti içimizde ya. Yani o baştan olur, doğuştan gelir. Böyle bir yetenekle doğarsın ya da olmaz. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler.